Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 7 aylık bebeğim için ördüğüm bu botun yapımını göstereceğim. Yapımı çok kolay. Yeni başlayanlar da rahatlıkla örebileceklerdir. Botumuzu örerken bir önceki videoda şapka ördüğüm ipin devamını kullandım. Normal kalınlıkta bir bebek ipi bu bot için uygun olacaktır. 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Hazırsanız yapımına geçelim. Öncelikle 15 adet zincir çekiyoruz. Hemen dibindeki ilmekten başlayarak 7 adet sık iğne yapacağız. 1 2 3 7 1 adet tekli trabzan yapıyoruz. Beş adet ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. 1 2 5 Son ilmeğe 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 6 5 adet ikili trabzanla devam ediyoruz. 1 2 5 1 adet tekli trabzan yapıyoruz. 7 adet sık iğne yapıyoruz. 2 7 Hemen ilk ilmeğimizin tepesine batarak bir kaydırma yapıyoruz. Kaydırmayı bu şekilde yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Burada bir yer belirleyici takabilirsiniz. Bir zincir daha çekerek bu iki ilmeğe ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 aynı yere 2 buraya 1 aynı yere 2 11 adet ikili trabzanla devam ediyoruz. Bu 6 ilmeğe ikişer tane ikili trabzan yapacağız. 1 aynı yere 2 1 aynı yere 2
11 adet ikili trabzanla devam ediyoruz. Önümüzdeki bu iki ilmeğe ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, aynı yere, 2, bu ilmeğe de yine 1, aynı yere, 2. İlk ilmeğimizin tepesine, şuraya bir kaydırma yaparak bağlıyoruz. Kaydırmayı bu şekilde yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Hemen dipteki ilmeğe, şuraya 2 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere, 2. Sıradaki ilmeğe de yine 2 adet ikili trabzan yapacağız. 13 adet ikili trabzanla devam ediyoruz. 1, 2, 3. Bu artırma yaptığımız 12 ilmeğin her birine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, aynı yere, 2, bir, aynı yere, 2. On üç adet ikili trabzanla devam edelim. 1, 2, 3. Bu iki ilmeğe ikişer tane ikili trabzan yapacağız. Bir, aynı yere, 2. Sıradaki ilmeğe de 1, aynı yere, 2. Hemen şuraya ilk ilmeğimizin tepesine bir kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Artık ipimizi kesebiliriz. Burada ipimizi gizleyelim. Tabanımız hazır. Şimdi bu kısmı yapacağız. Tabanımızın ön yüzü bize bakacak şekilde tutuyoruz. Ortadaki ilmeği arka taraftan tığımızı geçirerek ve hemen yanından geçirerek bu şekilde alarak bir zincir çekiyoruz.
Hemen yanındaki ilmeği de yine aynı şekilde alacağız. Ve bir sık iğne yapıyoruz. Yine yanındakini de aynı şekilde arkadaşlar, bu şekilde buraya gelene kadar örmeye devam edin. Burada hemen ilk ilmeğimize buraya bakın. Buraya bir kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Sıra yanların yapımına geldi. Yanları yaparken tığımızı ipin arkasına alacağız. Her seferinde bunu yapacağız. Bu şekilde tutuyoruz. Hemen dibine girerek hepsinin içerisinden geçiriyoruz. Tığımızı arkadan alıyoruz. Dolayıp hepsinin içerisinden geçiriyoruz. Arkasından alıyoruz. Hepsinin içerisinden geçiriyoruz. Bir süre sonra eliniz alışıyor. Tutmaya gerek kalmıyor. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar devam edin. Son ilmeğimizi de alalım. Hemen başlangıç ilmeğinin tepesine batarak bir kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi ikinci sırayı örüyoruz. Yine aynı şekilde, hiçbir değişiklik yok. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sırayı da yine aynı şekilde burun kısmına kadar ördüm. Burada farklı olarak bu ilk çizginin hizasına geldiğimizde kesmelere başlayacağız. Kesmeyi yine aynı şekilde yapıyoruz. Tığımızı arkaya alıyoruz. Bir kez doladık. Hemen yanındakine bir kez doluyoruz ve hepsinin içerisinden geçiriyoruz. Yine aynı şekilde tığımızı arkadan alarak bir kez doluyoruz ve hemen yanındakine girerek hepsinin içerisinden geçiriyoruz. 2 ve 7 adet kesme yaptık. Yine başlangıç yerine kadar kesme yapmadan normal bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Burada yine zincir çektiğimiz yere geldik. Hemen ilk ilmeğimizin tepesine bir kaydırma yapıyoruz.
3 sırayı ördük. Şimdi bu ortadaki çizgiyi baz alarak düz bir şekilde ikiye katlıyoruz ve tam ortasındaki ilmeğe kadar, dilerseniz bunu ölçebilirsiniz. Ortasındaki ilmeğe kadar yer belirleyicimizi takarak örmeye devam edeceğiz. Sekiz adet zincir çekiyoruz. Ve ortalı bir şekilde hizalayıp karşı tarafa geçiyoruz. Burada tam karşısına gelen ilmeğe hemen şuraya batarak bir sık iğne yapıyoruz. Yine başlangıç yerine kadar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Hemen buraya bir kaydırma yaparak bir zincir çekiyoruz. Yine aynı şekilde buraya gelene kadar örmeye devam edin. Şimdi zincir çektiğimiz yere geldik. Burada yine aynı şekilde ipimizi alıyoruz. Bu kemerin altından geçirerek hepsinin içerisinden geçiriyoruz. Yine aynı şekilde 2 8. Hemen buraya atlıyoruz. Şu ilmeğe yine aynı şekilde arkadan dolayarak bir ilmek alıyoruz. Başlangıç yerine kadar yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Yine ilk ilmeğimizin tepesine kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı şekilde buraya gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Burada hiçbir değişiklik yapmayacağız. Normal örmeye devam edeceğiz. Hemen ilk ilmeğimizin tepesine girerek bir kaydırma yapıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Burada bir sıra daha öreceğiz. Ondan sonra ön kısmın yapımına geçeceğiz. Burada hemen ilk ilmeğin tepesine batarak bir kaydırma yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. İpimizi gizleyelim.
Ön kısmı yaparken şu ortadaki düz çizgiyi baz alarak tığımızı bu şekilde yerleştiriyoruz ve ortaya gelen ilmeği ilk ilmek sayarak 1 2 3 4 dördüncü ilmeğe ipimizi geçiriyoruz. 6 ilmek daha bu şekilde alarak ilerleyeceğiz. 1 2 6 7 adet ilmeğimiz oldu. Burada ilkinden tekli çıkıyoruz. Sonrakilerde tığdaki ile birlikte ikili çıkıyoruz. Burada ipimizi bu şekilde tutarak hemen yandaki ilmeğin iç lobuna tığımızı geçirerek kaydırma yapıyoruz. Şu kemerlere geçireceğiz artık. Hemen ilk kemere tığımızı geçirerek bir ilmek alıyoruz. Hemen yanındakine 2 3 tığ ve hemen sondaki kemere de geçirerek 7. Buranın püf noktası ise hemen sıradaki ilmeğe şu kenara sıradaki ilmeğin iç kısmına girerek bir ilmek de oradan alıyoruz. İlkinden tekli, diğerlerinden çift olarak sıra sonuna kadar çıkıyoruz. Bu tarafta yine aynı işlemi yapacağız. Parmağımıza geçirelim. Sıradaki ilmeğin iç lobuna geçirerek içerisinden geçirelim. Yine bu kemerlerin üzerinden alarak şu yan duran ilmeği atlayıp sıradaki kemerin üzerinden bu şekilde almaya devam ediyoruz. Ve sıradaki ilmeğin iç kısmından alarak yine tekli sonrasında çiftli olarak çıkmaya devam ediyoruz. Üçüncü sıramızı da bitirdik. Arkadaşlar bu şekilde 7 sıra daha örmeye devam edin. Arkadaşlar burada son ilmeğimizi de almıştık. Bu yüzden eşit olması açısından yine aynı yere girerek bir ilmek daha alıyoruz buradan. Artık düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Kenarlara bağlamadan. Yine aynı şekilde bu kemerlerden ilerliyoruz.
Son kemerimizi de aldık. ...16 sıra ördük. Şimdi buradaki detayı yapacağız. Bunun için bir zincir çekiyoruz. Tığımızı ipimizin arkasına alarak ilk boşluğa batıp bir ilmek alıyoruz. Ve yine aynı şekilde aynı boşluktan bir ilmek daha alıyoruz. Son ilmeğe kadar tekli ilerleyeceğiz. Yani tek batacağız. Bir sıradakine bir Evet, son ilmeğimize geldik. Burada 2 tane yapacağız. Bir aynı yere, 2. Burada bu 2 ilmeğe kaydırma yapacağız. 1 2 ve ayakkabımızı bu şekilde düzeltelim. Ve kaydırma yaparak bağlayalım. Bir zincir çekelim. Bir sıra daha düz bir şekilde örelim. Her zaman tığınızı arkaya almayı unutmayın. Evet, buraya kadar ördük. Burada yine hizalayarak sıradaki ilmeğe batıyoruz ve bir kaydırma yapıyoruz. Burada hemen 3. ilmeğe 1 2 3 ön taraftan girerek bir kaydırma daha yapıyoruz. Ve buraya atlayarak tepe noktasına kaydırma yaparak bağlıyoruz.